Evet, bugün Mezopotamya'da doğup Orta Çağ manastırlarında serpilen, İskoçya'da vergilendirilip Amerika'da yasaklanan o hayat iksirinin, aqua vitae'nin yani ab hayatın, o ateş suyunun hikayesini tamamlıyoruz. Bu dördüncü ve son bölümde günümüzün en ihtişamlı, en pahalı, en kafa yapan viskilerini yapan Japonya'ya ışınlanacağız. Hikayemizi en son 1933 yılında yasaklar ülkesi Birleşik Devletler'in o speakeasy barlarının karanlık ve duman altı gangster taburelerinde bırakmıştık ama meğersem Japon sake üreticileri viskiye speakeasy'lerden çok daha önce göz dikmişler. Sonra sahneye Tori Shinjiro çıkmış. 1879 doğumlu bir pirinç tüccarının oğlu. Önce İspanyol şaraplarını Japonlara kakalamaya çalışıyor ama kötü fikir. Japonya o Akdeniz otantikliğine hiç de hazır değil. Parayı batırıyor, omuz silkip tamam o zaman millet ne zıkkım içmek istiyorsa onu yaparım diyerek 1907'de bir port şarabı uydurup etiketine de kocaman kırmızı bir güneş resmi çakıyor. Japon milliyetçiliğine hitap eden enfes bir al bunu logosu. Millet kapış kapış alıyor. Parayı bulunca da 1919'da Osaka'da kendi fabrikası Suntory'yi açıyor. Artık yepyeni bir hedefi var. Japonya'yı sake diyarından viski cennetine çevirmek. Bu arada fabrikanın açılışından bir yıl önce sahneye Masataka Taketsuru çıkıyor. 1733'ten beri sake üreten bir ailenin oğlu ama gönlü maltın ana vatanında. İskoçya'ya gidip Glasgow Üniversitesi'nde organik kimya okuyor. Damıtım evlerinde çıraklık yapıyor. Sonra da kalbini Rita adında bir İskoç kıza kaptırıyor. Aileler şokta. Japonya pirinç kızı beklerken eve viskili gelin geliyor. 1920'de Japonya'ya dönüyorlar. Bavullarda aşk, kültür çatışması ve bolca İskoç viskisi bilgeliğiyle. 1921'de Tori Masataka Taketsuru'yu yıllık 4000 yen maaşla kapıyor. O dönem Japonya başbakanından bile fazla bir maaş. Yani viski yapmak devlet yönetmekten daha karlı. Ailesi yapma etme diyor. Dostları batarsın diye kafasını ütülüyorlar ama Tori dinlemiyor. Servetini gözü kapalı Yamazaki damıtım evine yatırıyor. 1923'te Kyoto ile Osaka arasındaki dağlarda en iyi suyu bulacağım inadıyla Japonya'nın ilk malt viskisini kaynatmaya başlıyor. Ve haklı çıkıyor. Böylece Japonya'nın ilk malt viskisi doğuyor. Yani Japon viskisi bizim Cumhuriyet'le aynı yaşta. Ama onlarınki daha az kavga dövüşle kurulmuş gibi. Nutuk yok, bolca malt var. Yamazaki. 1926'da para suyunu çekince Tori sigara içenlere özel bir diş macunu çıkarıyor. Yetmiyor, köri, çay, soya sosu satıyor. Yani kısacası Japon viskisinin arkasında aslında bolca köri sosu ve naneli nefes ferahlığı var. İlk başta Taketsuru'nun İskoçya'da öğrendiği tarzla viskiyi bol isli, bol turbalı yapıyorlar. Ama Japon halkı o dumanlı tadı pek sevemiyor. Tori'nin hayalleri satış grafiğinde fos çıkıyor. Batmamak için Tori deneye yanıla başka çözümler arıyor. Fıçılarda daha uzun yıllandırma, turba dumanını tamamen kesme. Sonuç Japon mutfağıyla daha uyumlu, daha yumuşak bir viski. Yani anlayacağınız Japon viskisi sushi ile kavga etmeyecek şekilde tasarlanıyor. 1934'te de Tori ile Taketsuru papaz oluyorlar. Sebep mi? Viskinin piyasaya çıkış tarihi. Taketsuru fıçıya girdiyse en az 5-10 yıl beklemeli kafasında. Tori ise girişimci ruhuyla o kadar bekleyecek ne sabrım var ne param var diyor. Sonuç ikili yolları ayırıyor. Taketsuru ülkenin kuzeyine gidip kendi damıtım evini kuruyor ve Nikka markasını yaratıyor. Ve böylece Japon viskisinin o iki düşman kardeşi aslında ülkenin iki en büyük başarı hikayesine dönüşüyor. Bu arada bizim Rita Pasifik Savaşı sırasında şans eseri toplama kampına gönderilmiyor. Çünkü artık Japon vatandaşı. Ama Japon gizli servisi peşini bırakmıyor. Casus diye sürekli gözetim altında. Evini defalarca basıyorlar. Müttefik denizaltılarıyla telsizle konuşuyor diye suçluyorlar. Pearl Harbor'dan sonra komşular da sırt çeviriyor. Sokakta görmezden geliyorlar. Çocuklar evine taşlar atıyor. Ama o günler çok geride kaldı tabii. Bugün Hokkaido'da 300 kilometrelik otoyol onun adını taşıyor. Yani bir zamanlar casus dedikleri kadın şimdi Google Maps'te rota olmuş vaziyette.
Torii ise büyüdükçe büyüyor. Lucozade, Ribena, Orangina, Schweppes, Courvoisier, Bowmore, Lafroig, Jim Beam, Canadian Club, bir de üstüne Pepsi ve Subway'in Japonya hakları 2014'te 16 milyar dolara Jim Beam'i üreten Beam Incorporated'ı satın alarak global sahneye çıkıyor. Bugün Diageo ve Pernod Ricard'ın ardından dünyanın 3. büyük içki imparatorluğu. İşte böyle. Evet, İskoçya dünyaya damıtmayı öğretti ama Japonya ise dersin notunu 10 üzerinden 11 yaparak geri verdi. Bu arada Jim Beam'i de unutmayalım. 18. yüzyılın sonlarında Böhm ailesi Almanya'dan Amerika'ya göç ediyor. Kentucky'de kök salıyor ve soyadlarını Amerikalılaştırarak Beam yapıp 1795'te viski fıçılarını satmaya başlıyorlar. Yani viski işte hem göçmen hikayesi hem de fıçı kokulu bir başarı öyküsü haline geliyor. Geldik bugüne. 20. yüzyıl dünya savaşlarını, karne dönemlerini ve ucuz vodkanın yükselişini getiriyor. Vodka, İskoç viskisinin tahtını devirmeye çalıştı. İddiası daha az turbalı ve belki de kızılcık suyuyla daha iyi olduğu yönündeydi. İskoçlar ise 25 yıl meşe fıçılarında bekletip tadını yanan kütüphane içinde böyle deri koltuk üstüne biraz pişmanlık haline getirerek yanıtladılar. 21. yüzyılda ise viski artık her zamankinden daha küresel. Japon damıtım evleri ödüller kazanıyor. İskoç damıtıcılar ise sakallarını sıvazlayıp ulan bu düpedüz sushi viskisi diye homurdanıyor. Silikon Vadisi'ndeki teknoloji kankaları ise böyle yapay zekayla viski üretme denemeleri yapıyorlar. Ve hala tozlu bir Highland Vadisi'nde yün şapkalı, ekosef fistanlı, anlaşılmaz aksanlı bir yaşlı adam köpeğine bir damla koklatıp fısıldıyor. Evladım mesele içki değil, mesele hikaye. Bugün İskoç viskisi tam anlamıyla küresel bir lüks ürünü. Sadece bir içki değil, aynı zamanda sosyal statü, gurme iddiası ve bir LinkedIn biyografisi haline gelmiş durumda. Sherry fıçılarında, port fıçılarında, şarap fıçılarında ve bazen de depoda ne kaldıysa onun fıçısında yıllandırılıyor. İskoçya'da 140'tan fazla aktif damıtım evi var. Devasa küresel operasyonlardan 1990'lara kadar yasal olmayan minicik aile işletmelerine kadar. Bu arada viski turizmi patlama yapmış durumda. Instagram fenomenleri böyle İzlanda kaplıcalarında 400 dolarlık şişeleri çevirip poz veriyorlar. Brooklyn'den Bangkok'a kadar her barmenin turbo hakkında sağlam fikirleri var. Ve evet, burnunda tütün, dilinde kuru meyve falan diyen tipler çoğaldı ama tadı hala yakıyor ama güzel yakıyor. Ve son yudum. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Viski gerçekten bir aqua vitae. O ab hayat, o İskoç korsanlığı, manastır zekası, İngiliz vergilendirmesi, Viktoryen zevkler, Japon titizliği, Amerikan yasa delme kültürü ve küresel pazarlamanın sıvı bir biyografisi. Onu Araplar icat etti, şükran. Keşişler mükemmelleştirdi, Tanrı'ya da şükran. Kaçakçılar sakladı ki neredeyse Netflix dizisi olurdu. Sanayiciler pazarladı, şairler romantize etti, çeteler kaçakçılığını yaptı ki çoğu zaman sosyeteyle aynı gemide. Amerikalılar yasakladı, Japon ailelerine gelin olarak girdi ve günümüzde baristalar tarafından böyle meşe notasıyla tanımlanıyor. Onu içerken tarihi içiyorsun, kültürü içiyorsun, vergiyi içiyorsun. Ve her yudumda hafifçe gülümsüyorsun çünkü biliyorsun bütün bu tantana sadece o bir yudumluk keyif içindi. Kadehimizi Highland dilinde kaldıralım. Slancheva. Sağlığınıza, geçmişe, bugüne ve birkaç yüzyıldır hem çok akıllı hem de çok sarhoş olan insanlara. O yüzyıllar boyunca viskiye katkı sunan tüm ayık kalamayan dahilerin anısına kaldıralım. Böylece 4 bölümlük Ab Hayat serisinin sonuna geldik. Seriye başladığımda 12 şişe viskim vardı. Eşim bana her şişeyi lavaboya boşaltmamı yoksa başıma bela alacağımı söyledi. Ben de kuzu gibi kabul ettim ve bu üzücü görevi yerine getirdim. İlk şişenin mantarını çıkardım ve bir bardak hariç içindekileri lavaboya döktüm. O bardağı içtim. İkinci şişenin mantarını çıkardım ve yine bir bardak hariç aynı şeyi yaptım. O bardağı içtim. Sonra üçüncü şişenin mantarını çıkardım ve şişeyi bardağa döktüm. O bardağı içtim. Bir sonraki şişenin mantarını çektim, lavaboyu içtim ve geri kalanını bardağa döktüm. Bir sonraki bardağın lavabosuna çıkardım ve şişenin mantarını döktüm. Sonra lavaboyu bardağa tıkadım, içkiyi şişeledim ve döktüğüm kısmı içtim.
Her şeyi boşalttığımda bir elimle evi sabit tuttum. Diğer elimle şişeleri, mantarları, bardakları ve lavaboları saydım. 29 tane vardı. Emin olmak için bir daha saydım, 74 çıktı. Ve ev geldiğinde tekrar saydım ve sonunda tüm evleri, şişeleri, mantarları, lavaboları, bardakları saymıştım. Bir ev ve bir mantar hariç. Onları da içtim ve sonunda her şey çok güzel oldu. Hoşça kalın ve güzel kalın.